Bu videoda daha önceki videolarda tanıttığım Corby Zoomlight drone'un uçuş videosunu ev içerisinde deneyeceğiz. Malum hava şartları şu an İstanbul'da kötü olduğu için dışarıda uçurma imkanım olmadı. Şu an ev içerisinde uçuşunu yapacağım. Ardından da birkaç gün sonrasında havalar düzeldiğinde dışarıda açık havada bir uçuş yapacağız. Bu arada bu drone'un, yani şu drone'un dışarıda çekim alanı ortalama olarak 50-70 metre olarak söylüyorlar. Yani 50-60 metre civarında bir mesafenin dışına çıktığınızda kumanda menzilinden çıkıyor ve Allah'a emanet. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu arada sizlere kumandayı ve drone'u da yakından göstermek istedim. Kumandası bu şekilde, tuşları görüyorsunuz. Ön tarafında kamerayı taktığınız takdirde dışarıda ya da içeride nerede uçuş yaparsanız fotoğraf çekme, video başlatma tuşları burada bulunuyor. Otomatik iniş kalkış tuşu şuradaki. Buradaki de acil iniş, acil iniş. Acil iniş dediği şöyle: bir yere çarpma durumunuzda eğer drone'a zarar vereceğinizi düşünüyorsanız bastığınız takdirde direkt motorları durduruyor ve olduğu yere düşürüyor drone'u. Bu sağ sol yukarı aşağı denge tuşları da drone'unuz sağa sola ileri geri çekiyorsa oradan ters yöne basarak dengeliyorsunuz. Örnek veriyorum, drone sağ tarafa çekiyor. O zaman sol dengeye basıyorsunuz. Drone sola doğru dengeleniyor. Bu sol taraftaki joystick kısmı yukarı bastığınızda, bir kere bastığınızda drone'un ilk pervane hareketini veriyor ve motoru başlatıyor. Ardından yukarı ittirmeye devam ederek drone'u yükseltip aşağı indirerek de motor gücünü düşürerek indirebiliyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi yine yön tuşları bulunmakta. Bu da yine aynı şekilde tüm yönlere dönüyor. Takla atmasını sağlayan kısım buradaki. Bu tarafta neye yarıyor açıkçası unuttum ama burada da bir tuş var. Şurası telefon koymak için olan tutacak kısım. Gördüğünüz gibi böyle telefon uyumlu bir kısmı var. Arkasında da pillerin boşluğu var. Pil haznesi var, özür diliyorum. Burada 4 tane pille çalışıyor gördüğünüz gibi. Farklı piller takılı. Şu drone'un bataryası. Daha önceki bataryam şiştiği için atmıştım. O yüzden bu bataryayı aldım. 3.7 volt 380 miliamperlik bir bataryayla çalışıyor. Daha büyüğü sığar mı diye düşündüm ama maalesef sığmıyor. Şöyle göstereyim. Daha büyüğünü almak isteyenler olabilir. Açıkçası ben almayı düşünmüştüm ama kimseden video ya da görüntü bulamadığım için kıyaslama yapamadım. Şöyle gördüğünüz gibi batarya içerisine tam oturuyor. Yani ekstra bir yer yok. Daha büyük bir batarya alırsanız buraya sığdıramazsınız. Şimdilik bataryayı takmıyorum. Şöyle drone'u birazcık uzaktan da göstereyim. Şu kısım drone'un ön kısmı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey işte. Drone'un bataryasını takıyorum şu an. Bataryayı sipariş ettim. Batarya henüz elime ulaştı. Dün akşam bir şarj etme işlemi yaptım. Şimdi de drone'un bataryasını yerleştirdim. Kamerasını da aslında altından çıkartsam olur çünkü zaten bir görüntü kaydı almayacağız. Şöyle kamerayı da çıkartıyorum. Drone'u ortaya koyacağım. Ön kısmı drone'un bu arada şurası oluyor. Şu sarı çizgilerin olduğu yer drone'un ön kısmı. Eğer almayı düşünüyorsanız ürün inceleme videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi uçuşuna başlıyoruz. Bu kıç kadar alanda uçuracağım için biraz zorlu olabilir. O yüzden affedin. Uzun zamandır da kullanmıyorum. Umarım kırmam. Kumanda üzerinden aktif etmek için önce yukarı sonra aşağı basıyoruz. Artık kumanda eşleşmiş durumda. Drone'un ön tarafı karşıya bakıyor şu an. O şekilde kullanacağım. Ben kadrajdan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi stabil uçuyor gayet. Ev içerisinde rüzgar falan yok. Gayet rahat gidiyor. Taklayı nereden atıyorduk ona bakıyorum şu an. Güzel bir takla. Şöyle sağa sola ileri geri taklalar atabiliyor bu arada. Mesafe dar olduğu için maalesef kontrol etmesi pek kolay değil. Ya Allah'tan kırmadım. Bu yavaş modunda şu an çalışıyor. Bir de bunun hızlı modu var. Gördüğünüz gibi artık daha agresif hareket ediyor.
Ve evet düştü. Tekrardan başlatıyorum. Bu arada bu agresif modda ev içinde kullanmamak gerekiyormuş. Tekrardan hareketlendirdim. Normal kullanım modunu aldım. Şu an yavaş gidiyor. Kamera görüntülerimi de dışarıda çekim yaparken sizlerle paylaşacağım. Aslında ev içerisinde kullanılabiliyor. Yani kullanılamıyor da değil ama zor yani gerçekten. Bir yere indirip kaldırmak da bu arada zor değil. Böyle indirip rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz. Gayet güzel taklalar atıyor bu arada. Evet, bir kez daha düştü. Ama dışarıda kullanırken çok daha keyifli olacak eminim. Bakın şimdi hızlı modda yaklaşacağım. Gerçekten agresifleştiğinde kullanması zor oluyor. Bu arada pilimi tam şarj etmemiştim. O yüzden şu an pili azalıyor. Yavaş yavaş da inişe geçiyor zaten. Işıklar yanıp sönmeye başladı. Evet, pil bitti artık. Corby Smart Drone'un ev içi uçuş video bu şekildeydi. Dışarıda bunu kameralı olarak kullanacağız. Kameradan kullanımında da video kaydını nasıl aldığını sizlerle paylaşacağım. Bu sadece dediğim gibi basit bir ön gösterimde ev içinde kullanım, daha doğrusu drone'un kullanımı nasıl oluyor diye. Dışarıda kullanım videosunu da havaların şartına bağlı olarak birkaç gün içerisinde muhtemelen çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz canlı yayın esnasında da böyle bir video yapabilirim. Eğer canlı yayın için çok talep olacak olursa canlı yayın tarihi saatini beraber belirleriz. Ardından da canlı yayında beraber bir uçuş yaparız. Hatta belki evin balkonundan dışarıya doğru salar. O şekilde peşinden de izleyebiliriz. Değişik bir video olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.